Herkese merhaba dostlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Ben bomba gibi geldim bu videoya. Bu videoda ne yapacağız hocam? Köklü sayılarda orta seviyeli sorularımızın 3. partını çekiyoruz. Çok uzatmadan abone olduysanız sorularıma geçiyorum hocam. Hadi çok uzatmadan geçtim sorularıma. Ne diyor? İlk sorumu okuyorum. Başlangıçtaki karenin alanı 320 santimetre kareymiş. Tamam mı? Bu cepte. Diyor ki 1 numaralı karenin alanı 20 santimetre kareymiş, kesmiş. Tamam. 2 numaralı karenin alanı 45 santimetre kareymiş. Onu da kesmiş. Bak çıkarmış. Tamam hocam çıkardım. 3 numaralı karenin alanı 80 santimetre kareymiş. Onu da çıkarmış hocam. Ben ne yapacağım o zaman? Hemen neyi bulayım? Bak buraya A'yı yazdım. Buraya da A'yı yazdım. Benim A karem neymiş hocam? Bak burada yazıyor 320'ymiş. Doğru muyum? Bu A ne demektir? Kök 320. Bak farkında mısın? Şıklarda hep kök 5'li bir şey var. Yani bu da kök 5'li bir şey olacak hocam. Ne yaparım? Düşünüyorum. 64 çarpı 5. Bu da ne yapar hocam? 8 kök 5. Yani bunun bir kenarı 8 kök 5'miş arkadaşlar. Bak şimdi geldim. Burayı çıkardım değil mi? Bak bu da neymiş hocam? 20 santimetre kare. O zaman kök 20 yazdım bak. Bir kenarı bulmak için kök 20 yazdım. Bu neye eşitmiş hocam? 2 kök 5. Bak 2 kök 5'i çıkardım buradan. Şurası 2 kök 5'miş. Tamam. Ne kaldı buraya? 6 kök 5 hocam. Tamam sıkıntı yok. Her şey tıkırında gidiyor. İkincinin alanı neymiş hocam? 45. Artık pratik olalım. Bu neydi? 9 çarpı 5. Buradan da 3 kök 5 bulurum. Bir kenarını. Geldim artık yine pratik bir şekilde yapıyoruz. 16 çarpı 5'ti. Kökün içine aldım. Bu ne hocam? 4 kök 5. Yazdım buraya 4 kök 5'imi. Bana ne soruyordu hocam? İkinci adımda verilen şeklin çevresini artık tüm uzunluğu biliyorum ben. Kolayca yapıştıracağım hocam. Gel bakalım. Bak şimdi. Burası 2 kök 5'ti. Burası da 2 kök 5'ti. Geldim. 3 kök 5 burada. Bak gel. 2 kök 5 burada. 3 kök 5 burada. 6 kök bak burası zaten 8 kök 5'ti. Doğru muyum? Evet doğrusun hocam. 4 kök 5'leri buraya yazdım. Zaten bak yani şurası aslında dimdirek bu buraya geliyor değil mi? 8 kök 5'im de burada var. Yazıyorum bak. 8 kök 5'imi yazdım. Tamam mı? Buralar var. En önce şu kenarı halledeyim. Tamam mı? Buralar var. Burada da 8 kök 5 var. Yazdım hocam. Şimdi burayı hallettim değil mi? Üst tarafı. Şimdi buraya geldim. 8 kök 5 daha var. Tamam yazdım hocam. Sıkıntı yok. Bak şimdi bu buraya geldi. Bu buraya geldi. Burası ne hocam? Tamamen topla. Yine bir 8 kök 5 var. Geldim. Bak şuralar var. Farkında mısın? Bak burası var. Geldim. Burayı yazdım. Burayı yazdım. Burayı yazdım. 3 kök 5. 3 kök 5 daha 6 kök 5. Bir 8 kök 5 daha var hocam. Dur. Hemen geçelim 8 kök 5. Bak şimdi burayı yapmıştım. Bir de neyim var hocam? 6 kök 5'im kaldı. Daha bir şey kaldı mı? Kalmadı hocam. Çevresini buldun. 8, 8, 16, 24, 32, 40, 46 kök 5. Yapıştırdım. Soru uzaya gitti hocam. Arkama bile bakmadım. Haydi gel diğer soruya geçelim seninle birlikte. Geldim. Yine şekilli şukullu bir soruyu vermiş hocam. Ne yapacağım? Şamarlayacağım. Gel bakalım okuyalım seninle beraber. Ne diyor? Özdeş karelerden oluşan ve ilk 3 adımı verilen yukarıdaki örüntünün 4. adımına şeklin çevresi 104 kök 3 milimetreymiş. Dördüncü adımdaki şeklin çevresi 104 kök 3. Hemen burada bir örüntü bulmaya çalışıyorum. Bak şimdi gel. Burada 4 kenar var değil mi? Yazdım hocam. Bak 4 kenar burada var. 1, 2, 3, 4. Bak farkında mısın? Hep dörtlü artıyor. Şimdi 4 burada vardı. 4 de buradan geldi. Yani 4 artı 4 çarpı 4 geldi. Farkında mısın? 20 tane kenar var hocam. Gel buraya. Bak şimdi 4 artı 4 çarpı 4 yaptım. Artı bir daha 4 çarpı 4 geldi. Tamam hocam keyifler tıkırında. 3. adım buldum. Bu adımla beraber buraya 4 tane daha eklenecek. Yani benim 4. adımımdaki şeklimin kaç tane kenarı olacak hocam? Yazıyorum. 4 artı 4 çarpı 4 artı 4 çarpı 4. Bak bu 3. adımın kenarıydı. Sen buraya bir tane daha 4 çarpı 4 ekleyeceksin. 4. adımın kenar ve onların olan uzunluğunu bak burada vermiş işlemini yapacaksın hocam. Gel bakalım. 16, 32, 48, 4 de burada var. 52 kenar var hocam. Bunlar totalde neymiş? 104 kök 3. Bak o zaman bir kenarım ne olur hocam? Bak 52 104 eşittir 2 kök 3. Yani benim bir tane kenarım 2 kök 3'müş hocam. Gel şimdi 7. adımı soruyor. Bak geldim 4 değil mi? Artı 16. Bak bu 2. adımdayım. Şu an 3'e geldim. Tamam mı? Şu an 4. adımdayım. Bak gel 5. adım yazdım. Bak gel 6. adım ve 7. adım. 16, 32, 48, 64. Bak buraya kadar geldim 64. 80, 96, 100. 100 tane
tane yazdım hocam. Şimdi bana neyi soruyor? 7. adıma ait şeklin alanı kaç milimetre karedir? Benim 100 tane kenarım var değil mi? 100 tane kenarım var. Bana neyi soruyor hocam? Alanı soruyor. O zaman ben kenar üzerinden gitmeyeceğim. Bana alanı sorduğu için bak şimdi 1. adımda alanım ne hocam? 2 kök 3'müş değil mi? Bak çarp 2 kök 3. 2 kök 3 çarpı 2 kök 3'ten ne yaptım? 4. 3'ler burada 12. Geldim bak 12 çarpı. Burada 12. Burada 12 çarpı 5 değil mi? Buraya geldim 12 çarpı 9. Bak farkında mısın? 1, 5, 9 diye gidiyor karelerim. O zaman 7. adıma geleyim bak. 1, 5, 9. Bak 3. adımdayım. 4'er gidiyorum. 13, 17, 21, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 25. adımda 25 tane. 7. adımda 25 tane karem varmış hocam. Şimdi ben alanı ne buldum bir tanesinin? 12. 25 ile 12'yi çarptım. Neyi buldum hocam? 300 sayısını. Şıklarda var mı? Var. Yapıştır geç. Arkana bile bakma hocam. Ben diğer soruya geçtim. Sen de bu soruyu anladıysan diğer soruya geçebilirsin hocam. Ben geçtim bile. Gel dikkatli bir şekilde okuyalım. Bak bu sorular orta seviyedeki sorular. Dikkat gerektiriyor hocam. Dikkatli bir şekilde oku. Tane tane yap. Tamam. Gel kebap. Birbirine eş iki kare yan yana getirilecekmiş. Hemen çizeyim hocam. Bak geldim. Bir tane karemi çizdim. Tamam mı? Bir tane daha aynısından çizdim hocam. Farz et ki bunun bir kenarına x dedim. Buraya da x dersin. Buraya da x dersin. Buraya da x. Buraya da x. Buraya da x. Tamam. Uzun kenarı 2x. Kısa kenarı da x oldu hocam. Tamam. Gel bakalım. Bu dikdörtgenin çevre uzunluğu bu kadarmış. Gel bunun çevresi neydi hocam? 4 6x. Değil mi? Çevrem bak 6x. Neymiş hocam? Kök 432. Tamam mı? Bunu da buldum. Sıkıntı yok. Ne diyor? Bu şeklin alanı kaç santimetre karedir? Bana neyi soruyor hocam? Bak şimdi. Bununla bunun çarpımı. Ben ne yapacağım? En önce x'imi bulacağım hocam. Gel 432 ne yapıyorduk? Çıkaramadığımız, direkt göremediğimiz anlarda ne yapıyorduk hocam? En önce bir bölüyorduk. Asal çarpanlarına bölüyorduk. Gel 2. 200 ne yapar? 16. 216 neydi hocam? Bak 216 neydi? 4 çarpı 3 müydü? Hayır. 4 çarpı sanki yok. 4 çarpı değildi. 6 üzeri 3'tü. Evet 6 üzeri 3. 6 üzeri 3 çarpı 2 yaptım hocam. Bu neydi? Kök içerisindeydi. Bak 6'nın karesi var değil mi burada? Gel bak 6'nın karesi çarpı 6 çarpı 2. 6 ne diye çıktı dışarı? 6'nın karesi 6 diye. Bak şimdi burada da 12 var. 12 neydi? 2 kök 3'tü hocam. O zaman 12 kök 3'ü buldum mu ben sonuç olarak? Yani 6x'imiz bak 6x'imiz 12 kök 3'müş. Bak senin daha iyi anlaman için böyle yapıyorum. 6x'imiz 12 kök 3'müş. Yani x'imiz neymiş hocam? 2 kök 3. Bak bunu buldum. 2 kök 3. X'imiz yani kısa kenarımız 2 kök 3'müş hocam. Bak geldim. Ne yapıyorum? Şunun yerine 2 kök 3 yazıyorum. Bak dikdörtgenimi yeniden çizdim. 2 kök 3 yazdım. Kısa kenar uzun kenarın yarısıydı. Yani uzun kenar kısa kenarın 2 katıydı. Geldim yerleştirdim hocam. 4 kök 3. Şimdi bana en kebap kısmı kaldı. Ne yapacağım? Kısa kenarla uzun kenarı çarpacağım. Alanını bulmak için alan dedim. 2 kök 3 çarpı 4 kök 3. Kök 3'leri çarptım 3 geldi hocam. 2 çarpı 3 çarpı 4. 24'ü buldum. Kebap. Ben diğer soruma geçerim. Bu soru arkada kaldı. Ardına bile bakma. Diğer soruya geç hocam. Sıkıntı yok. Takır takır gidiyoruz hocam. Hadi gel diğer soruya geçelim. Ne diyor? Birinci sütunda kareköklü ifadeler varmış. İkinci sütunda da kareköklü ifadeler çarpıldığında doğal sayı elde edilecek. Yani ben ne anlıyorum? Ben ilk soruya baktım. Aklıma şu geldi. Köklü bir şey olacak hepsinde büyük ihtimalle. Aynı köke sahip olanlar ne oluyordu hocam? Çarptığım zaman kökten çıkıyordu. Yani ben aynı köke sahip olanları eşleştireceğim hocam. Gel hepsini kökten çıkartalım bir kere. Kök 63 ne yaptı? Neydi hocam bu? 9 çarpı 7 idi bak. 9 çarpı 7. Geldim bu ne oldu hocam? 9 3'ün karesiydi. 3 kök 7 olarak çıktı. Geldim buraya 25 çarpı 7 hocam. Bak 25 çarpı 7. Ne yaptım? Hemen tam kare bir ifadeyi buldum oradan. Yapıştırdım 5 kök 7'ye. Tamam gel bakalım buraya. Bu neydi hocam? 81 çarpı 2 idi hocam. 81 neydi? 9'un karesiydi. O zaman bu nasıl çıkar? 9 kök 2 olarak çıktı. Bak 75 neydi? 25 çarpı 3. Bu da ne yapardı hocam? 5 kök 3 hocam. Bak burada hala eşit bir ifade bulamadık. Bak bununla bu eşleştirecek. Onu buldum. Bak ikisi de kök 7'li. Geldim. Var mı? Ama dur bir acele etmiyorum. Belki başka çözümlerde olabilir. Acele etmiyorum. Sakinim. Yavaş yavaş yapalım. Ama bak burada bir hata yapmışız. 6. Geldim buraya 6. Pardon. Kusura bakmayın hocam. Siz de zaten kesinlikle fark edeceksiniz ben çözerken. Hemen şunu da sileyim.
Yanlış bir eşleştirme yapmışız. Geldim aşağıdakilere. Buraya geldim bak 2 kök 2'yi buldum burada. Kök 8 artık biliyoruz. Tak yapıştır. 7 çarpı 4. Bak geldim 2 kök 7. Ha neymiş? Bu buranınmış. Bakıyorum bak bu yanlış. Geldim bak bu yanlış yere gitmiş. Bak bu doğru yere gitmiş. Bu da doğru yere gitmiş hocam. C ya da D'den birisi. Devam ediyorum. 6 çarpı 4. 2 kök 6. Bak kök 6'lı buradaydı. Bu da buraya gidecek hocam. Gel yanlış yere gitmişsin. O zaman cevabım D. Bunu da bulalım istersen. Bak 16 çarpı 2'den ne yaptı hocam? 4 kök 2. Bak bu da buraya gidecekmiş. Bak bu da oraya gitmiş zaten. Sıkıntı yok. Soru kebaptı. Geç arkana bile bakma hocam. Ne diyor? Çok güzel tablo falan. Lanet olsun ya. Lanet olsun bu sorulara. Ama ne yapacağız? Çözeceğiz. Ne yapmış? Hoca bize vermiş. Biz de çözmeyle yükümlülüyüz. Bak gel kareköklü ifade falan vermiş. Bak okuma. En üsttekini okuma hocam. Benim tarzım değil en üsttekini okumak. Gel bakalım. Ne diyor? Cemile, Özlem, Bülent ve Mine adlı öğrenciler isimlerindeki harflere karşılık gelen kareköklü ifadeleri çarp. Ya bunların fantazileri varmış. Kendi isimle gelen karekökü çarpıyorlarmış. Ne yapacağız? Biz soruyu çözeceğiz. İlgilenme onlarla. Ne diyor? Buna göre hangi öğrencinin bulduğu sonuç rasyonel sayıdır diyor hocam. Gel Cemile'nin C'si. Cemile'yi yapıyorum şuraya. Bak teker teker yazalım hocam. Cemile'nin C'si kök 2. E'si kök 5. Bizi uğraştıracak bu soru. M'ye geldim. Bak kök 5. İ'ye geldim hocam. İ nerede? Kök 1. Sonra geldim L'ye kök 4. E'ye geldim hocam kök 5. Bak kök 5'te kök 5 rasyonel sayı oldu değil mi? 1 zaten rasyonel sayıydı. Bu da rasyonel sayıydı. Bu da kök 10'a diyor. Yani bu kök 10'lu bir şey çıkacak hocam. Cemile'yi geç. Özleme geldim. Bak Özleme geldim. Ö'yü buldum hocam. Ö nerede? Kök 8 yani 2 kök 2. Sonra Z'ye geldim hocam. Kök 8. Bak 2 kök 2. L'ye geldim hocam. Kök 4. E'ye geldim hocam. Kök 5. M'ye geldim hocam. Kök 5. Bak kök 5'te kök 5 sadeleşti. Kök 2 ile de kök 2 sadeleşti. Kök 4 zaten 2 idi hocam. İkiler de doğal sayı. Yani benim sonucum Özlem. Arkana bile bakma. Diğer şıklara geçme hocam. Bak LGS'de sen sınavla süreyle yarışacaksın. Diğer şıklara bakma. Tamam emin olamadıysan içine kurt düştüyse bak. Ama eminsen bakma hocam. Zaten doğal sayı. Gel. Daha yani işlem yapmana gerek yok ki. Rasyonel sayıyı buldun zaten. Gerek yok. Bakma o soruya. Direkt geç. Sen istersen şu an Bülent'le Mine'ye bak. Zaten rasyonel bir ifade bulamayacaksın. Sen diğer soruya geç hocam. Beni dinle. Aklında bir soru kalmadıysa diğer şıklara bakıp zaman kaybetme. Gel diğer soruya geçelim hocam. Geldim. Burada en üstte okuyalım işte. Burada benim taktik geçerli değil. Aşağıdaki panoda yazılı olan kareköklü ifadelerin 8 tanesi çarpılıyormuş hocam. Sonuç doğal sayı oluyormuş hocam. 8 tanesini çarptım. Doğal sayı buldum. Bak ne diyor? Buna göre çarpma işleminde kullanılmayan kartta yazan sayı aşağıdakilerden hangisidir? 500'e geldim. Bu neydi hocam? 5 çarpı 100. 100 neydi hocam? 10'un karesiydi. O zaman bak şu kağıdı şuraya yazayım. 10 kök 5. Bak burası birinci sıra olsun. Burası ikinci sıra. Burası da üçüncü sıra olsun. Tamam mı hocam? Sıkıntı yok. Sorumuzu çözmeye devam edelim hocam. 175. Bak bu neydi? 25 çarpı 7 hocam. Bu da ne yapar? 5 kök 7. Neydi? 25 5'in karesiydi. Dışarı çıktı. 5 kök 7. 80'e geldim. 16 çarpı 5 hocam. Bu da ne yapar? 4 kök 5. 16 4'ün karesi olduğu için 4 kök 5 yazdım. 44'e geldim hocam. 4 çarpı 11. 2 kök 11'i buraya yazdım. 275'e geldim. Bak 25'in bir çarpanı bu. Farkında mısın? 25 çarpı 11. Bu da ne yaptı hocam? 5 kök 11. Farkında mısın? Bak kökler eşit çıkmaya başladı. Yani onları çarpacağım. Kökten çıkartacağım. 8 tane çarp diyor ya. Onları alacağım hocam. Tamam cepte. 75'e geldim. 25 çarpı 3. Bu ne yaptı hocam? 5 kök 3. Tamam. Gel diğerine geçelim. 7 çarpı 4'tü. Biraz hızlanıyorum hocam. 2 kök 7 yazdım. Artık biliyorsun nasıl yaptığımı. 363 neydi hocam? Ya bunu bulamadım deyip bir sonrakine geçiyorum. 162 neydi hocam? 81 çarpı 2. 9 kök 2 yazdım hocam. 363'ü buluyorum. 3 ile bölsem ne olur hocam? 121. 121 çarpı 3. 121 neydi? 11'in karesi hocam. 11'in karesi ise 11 dışarı çıktı. 11 kök 3. Şimdi geldim. En kritik kısım. 8 tanesi çarpılacakmış. Bir tanesi boşta kaldı. Bak 11'leri götürdüm. Bunları çarptım. Doğal bir sayı elde ettim. Neden? Çünkü kök 11'ler kök dışına çıkar. 2 tanesini çarparsam. Kök 7'leri eledim hocam. Kök 5'leri eledim hocam. Kök 3'leri eledim hocam. Ne kaldı bana? Kök
kök 162. Tek şıkkım bu hocam. Arkama bile bakmadım. Soruyu mükemmel bir şekilde çözdüm hocam. Hiç sıkıntı yok. Keyifler rahat. Çayımı aldım. Of, mükemmel. Devam ediyorum hocam. Geldik son sorumuza. Orta seviyeli sorularımızı bu son sorumuzla da bitirelim hocam. Bak, Karaköklü çok büyük bir konuydu. Geldik. Bunu ne yaptık? Kolayda 2 tane video çektik. Orta sorularımıza 3 tane video çektik. Artık son sorusundasın hocam. Bundan sonra zor soruları seni uğurluyoruz. Tamam, gel seni 3 evetle uğurlayalım. Bu soruyu da çöz. Keyfine bak hocam. Aşağıdaki tabloda kullanarak hazırlanan bir oyun birbiriyle çarpıldığında sonucu doğal sayı olan herhangi iki hücre karalanacakmış. Yani kökleri bak, mesela 2 kök 7, 5 kök 7. İkisini çarptım, doğal sayı elde ettim. O zaman ne yapacağım? Üstlerini çizeceğim hocam. Bana soru bunu emrediyor. Emret. Tamam, gel. Çarpımı doğal sayı olan hücreler bulunduktan sonra geriye kalan 3 sayının çarpımı aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç doğal sayı olur diyor. Gel biz bir karalayalım üstleri, tamam mı? Bulup karalayalım hocam. Kök 24 neydi? Bak, yine önceki sorudaki gibi yapıyorum. Şöyle yaptım. Tamam. Birinci ne hocam? Artık hızlanıyorum. 4 çarpı 6'dan 2 kök 6. 80 neydi? 16 çarpı 5'ten 4 kök 5 hocam. Kök 98 neydi? 49 çarpı 2'den 7 kök 2 hocam. 3 kök 5'i olduğu gibi yazdım. Kök 25 neydi hocam? Zaten 5'ti bu. Sıkıntı yok. Kök 40 neydi hocam? 4 çarpı 10'dan 2 kök 10. Tamam hocam, bunu da yazdım. 32 neydi? 16 çarpı 2'den 4 kök 2. 2 kök 3 olduğu gibi yazdım. 54 neydi hocam? Hemen bakıyoruz. Bu nasıl olur ya? 9 çarpı 6 idi sanki. Evet. Bu da 3 kök 6 olur hocam. Geldim. Kök 2'leri sildim. Karaladım. Bak. Kök 2'ler gitti. Tamam. Şimdi kök 6'lar gitti. Çünkü ikisini çarptım. Kök 6'ların ikisini de çarpınca ne oluyordu? Dışarı köksüz bir şekilde çıkıyordu hocam. Bunları da sildim. Hop, ne kaldı? 3 kök 5'leri de sildim hocam. Al sana bizim geri kalan 3 tane sayımız hocam. Bunları da sildim. Bak, şu üçlü. Farkında mısın? Bize ne diyor? 3 sayının çarp diyor. Çarpayım hocam. 5 ile 2 çarptım. 10. 2 ile çarptım. 20. Kök 3 ile kök 10'u çarptım. 20 kök 30. Diyor ki aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç doğal sayı olur hocam. Tamam. Kök 30 neydi? Rasyonel olmayan bir sayıydı. Ben bunu neyle çarparsam rasyonel yaparım hocam? Kendisiyle. Bak, kök 30'u yapıştırdım ve orta seviyeli sorularımı bitirdim hocam. Bak, senin çok zamanını almak istemiyorum. Orta seviyeli sorularımızı da bitirdik. Mükemmel bir şekilde gidiyoruz. Artık LGS, artık KPSS'ye mi gidiyorsun bilmiyorum ama çok güzel bir şekilde sen bu soruları bitirdin. Hazırsın, hazırlanıyorsun. Daha 2 ayın var, 3 ayın var, artık neyse, bomba gibi geliyorsun hocam. Çok güzel, bu videoları izlemeye devam et diyorum. Sayıların Sekansı kanalında soru çözümlerini, takıldığın soruları Instagram üzerinden bana atabilirsin. Püf noktalar, matematik konu özetlerini orada paylaşıyorum. Oradan beni takip edebilirsin hocam deyip videomu sonlandırıyorum. Seni de çayını kahveyle baş başa bırakıyorum hocam. Herkese görüşürüz. Sağlıklı günlerde sağlıklı hayatlar diliyorum size. Herkese bay bay hocam.